Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı ve efendim bu hafta ve sadece bu hafta değil önümüzdeki 4 hafta Suriye'yi konuşalım istiyorum. Çünkü Suriye baya böyle detaylı ele alınması gereken bir konu. Suriye'de neler oluyor? Türkiye'nin Suriye politikası hangi durumda? Nereye evriliyor? Suriye'de olaylar aslında nereye evriliyor? Bunlardan bahsedelim istiyorum. Çünkü her fırsatta söylemiş olduğum yeni dünya düzeni Orta Doğu merkezli şekillenecek. Bunun için de bu konu bir haftaya sığmayacağı için sizi bunu 4 haftaya yaydık ve önümüzdeki bir ay boyunca aslında Suriye'yi konuşacağız. Ve öncesinde yani Suriye'yi e, böyle direkt kitabın ortasından girmek yerine önce bir Suriye'yi tanıyalım, bir Suriye'nin geçmişine bakalım, biraz tarih sohbeti yapalım istiyorum, biraz da hafızalarımızı güçlendirelim. Hem biraz geçmiş tarihe gidelim, hem yakın tarihte belki de birçoğumuzun hepimizin neredeyse vakıf olduğu olayların başladığı sürece kadar konuyu irdeleyelim istiyorum. Çok uzak değil İkinci Dünya Savaşı yani Kurtuluş mücadelesinin verildiği yıllara yakın tarihe kadar giderek önce Suriye'yi bir tanıyalım. Orada neler oldu, Suriye nasıl bir devlette ve bugüne nasıl geldi? Önce bundan başlayalım isterseniz. Suriye'nin ilk bağımsızlık yıllarına doğru gittiğimizde 1940'lı yılların başında Suriye'de Müslüman Kardeşler adı altında bir teşkilat kuruluyor. Bir diğer ifadeyle ihvancılık, İhvan-ı Müslümin hareketi başlamış oluyor. Bugün herkesin dilinde olan hemen hemen yorumcuların bahsettiği Müslüman Kardeşler hareketinin temeli aslında 1940'lı yıllara kadar gitmektedir Suriye'de. Ve Müslüman kardeşlerin temel aldığı ideoloji İhvan-ı Müslüminden de anlaşıldığı üzere ihvancılık yani İslami hareket, bir diğer ifadeyle cihatçılık da denilebilir. 1940'lı yıllardan 1963'lü 60'lı yılların ortalarına doğru gelinene kadar Müslüman kardeşler Suriye siyasetinde çok ciddi aktif rol oynuyorlar. Hatta 1961 seçiminde darbeden sonra yapılan darbe yıllarında, çünkü orada 1960'larda da bir darbe oluyor. Buraya da dikkat edin, Türkiye ile neredeyse eş zamanlı Türkiye'de bir darbe oluyor, orada bir darbe oluyor. Böyle de bir benzer yönü var aslında Suriye'nin Türkiye ile. Orada 1960'lı yıllarda yaşanan darbenin süreci devam ederken Müslüman kardeşler muhalefette çok ciddi bir rol üstleniyorlar, aktif bir rol üstleniyorlar. Hatta 61 seçimlerinde mecliste 10 sandalyenin de sahibi oluyorlar. Suriye'de 1963 yılına gelindiğinde 63 darbesinden sonra Suriye'de daha seküler, daha ılımlı, daha demokratik olduğu düşünülen Bas Arap PAN Partisi iktidara geliyor, seçiliyor aslında. E, Bu seçim sonrasında da Bas Partisi iktidara geldikten sonra da Müslüman kardeşler yasaklanıyor. Daha doğrusu Müslüman kardeşlere siyaset yasağı getiriliyor. Hatta Müslüman kardeşlere o kadar ağır bir siyaset yasağı getiriliyor ki Müslüman kardeşlere üye olan, Müslüman Kardeşler Partisi'ne üye olan herkesin tutuklanacağı yönünde bir korku da salınıyor topluma. Hatta bu yönde tutuklamalarında olduğu biliniyor. 63 darbesinden sonra iktidara gelen Bas Partisi tarafından. Bas Partisi'ni çok kısa tanıyalım. Bas Partisi 1947'de
Suriye'nin baş şehri Şam'da kuruluyor. Antakyalı bir Hristiyan olan Michel Eflak tarafından ve Sunni Müslüman olan Selahaddin Elbitar ve onların takipçileri tarafından kuruluyor. Kurulan bir parti aslında Bas Partisi. Burada partinin hem kurucu üyeliğini hem de genel sekreterliğini üstlenen Michel Eflak'ın Yahudi asıllı bir Antakya, bir Hatay vatandaşı olduğunun altını özellikle çiziyorum, özellikle çizmek istiyorum, bunu belirtmek istiyorum. Bir antiparantez olarak aklımızın bir köşesinde bulunsun efendim. Bas Partisi'nin temel aldığı ideoloji Arap milliyetçiliği, Arap sosyalizmi olarak karşımıza çıkıyor. Parti kurulduğu andan itibaren sadece Suriye ile sınırlı kalmıyor. O coğrafyada Irak başta olmak üzere Lübnan, Ürdün gibi ülkelerde de kendine siyaset alanı buluyor, kendine alan buluyor. Hatta üye dahi topluyor kendisine, bu bölgelerde de örgütlendi efendim. Öyle ki bu örgütlenme hatta mesela Irak'ta Irak Bölgesel Şube Başkanı Abdülkerim Kasım'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından Irak monarşisini ortadan kaldırmasını da desteklemişti Suriye Bas Partisi. Yani özetle Bas Partisi sadece Suriye özelinde değil, sadece Suriye'de kurulan bir parti değil, Arap coğrafyasında bölgesel bir güç haline gelmişti. 60'ların sonunda, hatta 70'lerin başında orada artık güçlü bir örgütlenme olarak karşımıza çıkmıştı. Bir partiden daha fazlasıydı artık. Bu tarihler, yani 60'ların sonu, ortaları, sonu ve 70'lerin başı sadece Suriye için değil, Orta Doğu için en hareketli yıllardı da denilebilir. Bir taraftan Arap milliyetçiliği yayılırken bir taraftan da Müslüman kardeşlerin başını çektiği ihvancılık hareketi de aynı ölçütte yayılıyordu. Bir farkla ihvancılık hareketi sürekli kontrol altında tutulmaya çalışılıyordu. Sürekli baskı altında tutulmaya çalışılıyordu. Hatta daha evvel de belirttiğim gibi Müslüman Kardeşler Partisi'ne üye olanlar tutuklanacak dereceye geliyorlardı. Siyaset yasağı getirilmişti Müslüman kardeşlere. Yalnız bu baskıya rağmen Müslüman kardeşler de Orta Doğu'da Arap milliyetçiliği hareketi kadar yayılmışlardı. Farkında ya da ne kadar kontrol altına almaya çalışsalar da bunu engelleyememişlerdi. Öyle de denilebilir. Eş zamanlı olarak Orta Doğu coğrafyasında hem Arap milliyetçiliği hem de İhvan-ı Müslim'in, Müslüman kardeşlerin başını çektiği ihvancılık hareketi yayılıyordu. Böylelikle efendim 1963 yılında iktidara gelen Bas Partisi'nin başına 1971 yılında, yani 70'li yılların başında Hafız Esad geçiyor. Yani Esad devri başlamış oluyor. Hafız Esad orta gelirli bir Alevi, Şia deniliyor bir diğer ifadeyle, bölgede kaynaklarında geçen isim bu şekilde. Alevi bir ailenin çocuğu, kasaplık mesleğiyle uğraşan bir aile, esnaf bir ailenin çocuğu, hayali asker olmak, askerlik mesleğini yerine getirmek ve hayali doğrultusunda eğitimine de yön veriyor. 1955'te Homs Askeri Lisesi'ni bitiriyor, askerlik akademisini, subay akademisini bitiriyor ve 1958 yılında gece savaşları eğitimi almak üzere Sovyetler Birliği'ne gönderiliyor. Sovyetler Birliği'ne gidiyor. Bugünkü Rusya, dikkat edin buraya. Yani Baba Esad
Rusya'da eğitim alıyor, savaş stratejileri, gece görüşü ve gece savaş stratejileri eğitimini Rusya'da tamamlıyor. Bu hassas bir noktadır. Rusya'da eğitimini tamamlayıp geldikten sonra Bas Partisi'nde siyaset, yani bir süre askerlik eğitiminden dolayı askerlik mesleğini icra ettikten sonra Bas Partisi'nin içerisindeki siyasi çekişmeler, o çalkantılı parti içindeki çalkantılı süreçte partinin başına geçiyor ve 1971 yılında da Suriye Devlet Başkanı olarak göreve başlıyor Hafız Esad. Burası bizim için önemli. Hafız Esad'ın devlet başkanlığı görevine başladığı tarih de önemli. Yani 70'li yılların başında 71'i baz alırsak ve bugün 2023, neredeyse 52 yıldır Esad ailesi iktidarı, gücü elinde bulunduruyor. Yani Suriye'de şu anda güçlü bir aile, köklü bir aile olduğu belli. Hatta El Cezire televizyonunda Esad ailesi için demir yumruklu hanedan ifadesi de kullanılıyor. Bu ifadeyi El Cezire televizyonu kullanmıştı. Dolayısıyla da köklü bir aile olduğu belli. İktidarı da ele geçirmesinin ardından Esad gücüne güç katıyor aslında. Öyle ki güçleniyor ki Esad bu süreçte 1980'li yıllara gelindiğinde, 70'li yılların sonu 80'li yılların başında Suriye'de Müslüman kardeşlerin bir hareketlenmesi, bir ayaklanması başlıyor aslında. Esad o süreçte Müslüman kardeşlerin bu ayaklanmasını aslında bastırıyor. 1979 yılında başlayan Müslüman kardeşlerin ayaklanma hareketi 16 Haziran 1979'da Müslüman kardeşler Halep Topçu Okulu'nda yemek saatinde öğrencilerin üzerine ateş yağdırıyor ve o saldırıda resmi kayıtlara göre 32 öğrencinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu katliamda dahil olmak üzere Müslüman kardeşler bir taraftan Bas Partisi üyeleri ile Arap Alevilerine yönelik saldırılarına devam ederken öte taraftan da Şam'da Müslüman kardeşlere bağlı eylemciler yine benzer şekilde 26 Haziran 1989'da Suriye Devlet Başkanı Esad'a yönelik silahlı saldırıda bulunuyorlar. Bir suikast girişiminde bulunuluyor. Bu süreçte Esad bu suikasttan sağ kurtuluyor. Bu suikast sonrasında da Müslüman kardeşlere çok ağır ve sert bir şekilde müdahale ediliyor 80 sürecinde. Ve o dönemde Suriye'nin devlet başkanlığı görevinde bulunan Esad bu ayaklanmaları ağır ve çok ciddi bir baskıyla aslında baskılıyor, bastırıyor. Resmi kayıtlara göre, yani kendi ifadelerine göre, Suriye kaynaklarına göre bu darbe girişiminde, bu isyan girişiminde 80 bine yakın kişinin öldürüldüğü belirtiliyor efendim. 1979'un sonlarında başlayan bu eylem hareketi, Müslüman kardeşlerin bu isyan hareketi neredeyse 3 yıla yakın sürüyor. Bu süreçte Hafız Esad'ın erkek kardeşi Rıfat Esad tüm general olarak görevde bulunuyordu. Olayların bastırılmasında aktif rol üstlendiği de biliniyor. Tabii bu süreçte dünya bu olaylara seyirci kalmıştı. Çok ses çıkartan olmamıştı. Türkiye kısık sesle de olsa sesini yükseltmişti ki keza çok da müdahil olma durumunda değildi. Kendi içimizde biz o süreçte 80 darbesi ve sağ sol olaylarını kontrol altına almaya çalışıyorduk. Çok da başka ülkenin iç ilişkileri
bizi ilgilendiren bir süreçte değildik aslında. Öyle bir zeminimiz yoktu. Tabi bu arada Suriye'de 80 sürecinde olayların bastırılmasının ardından Hafız Esad görevine devam etti. Hatta buradan güçlenerek de çıktı, olayları baskıladığı düşünülerek. Ta ki 2000 yılına kadar, hayatını kaybedene kadar. Hafız Esad 2000 yılında hayatını kaybettikten sonra yerine oğlu Beşar Esad geçti. Bugünkü Esad efendim, yani bugün Suriye'nin devlet başkanı olarak görev yapan Beşar Esad, Hafız Esad'ın oğludur. Hafız Esad'ın bir kızı, 4 oğlu vardı. Büyük oğlu, toplamda 5 çocuğu vardı. Büyük oğlu, birinci oğlu aslında 1962 doğumlu olan Basil Esad'tı ve Hafız Esad'ın varisi olarak o görülüyordu ve bu minvalde yetiştirilmişti. Yalnız Basil Esad 1994'te, 21 Ocak 1994'te Şam havaalanına giderken, sisli bir hava olduğundan söz eder kaynaklar, bir trafik kazası geçiriyor ve genç yaşta hayatını kaybediyor. Bazı kaynaklarda, özellikle Arap milliyetçiliğinin başını çektiği kaynaklarda Basır Esad'ın suikaste uğradığı da ifade ediyor. Bu şekilde geçiyor. Bu kaynaklarda da görmek mümkün. İkinci oğlu Beşar Esad, bugünkü Suriye Devlet Başkanı. Üçüncü oğlu 1966 doğumlu Meç Esad olarak biliniyor. Meç Esad'da bir travmatik rahatsızlık vardı çocukluk yıllarından itibaren. Bu rahatsızlıktan dolayı da çok genç yaşta hayatını kaybediyor. Devamında en küçük oğlu olan dördüncü oğlu Mahir Esad şu anda Tuğgeneral rütbelisi ile Cumhuriyet Muhafızları 4. Zırhlı Tümeni'nde görevine devam ediyor ve şu anda hala görevde olduğu biliniyor. Yani Hafız Esad'ın 5 çocuğundan şu an 3'ü hayatta, kız kardeşleri hayatta. Hafız Esad'ın yerine de Beşar Esad geçmiş durumda. Ve Hafız Esad'ın bir de kardeşi vardı, Rıfat Esad. Rıfat Esad'ın Fransa'ya kaçtığı biliniyor Suriye'deki olaylar başladığında. Ve şu anda bazı mesela kaynaklara göre, Türk ve Fransız kaynaklarında da ben buna rastladım. Rıfat Esad'ın Suriye'ye geri döndüğü biliniyor. 83 yaşındaki amca diyelim, Beşar Esad'ın amcası Hafız Esad'ın kardeşinin Suriye'ye döndüğü geçiyor. Bu şekilde biliniyor efendim. Böylelikle de efendim Hafız Esad'ın ölümünün ardından ikinci oğlu olan Beşar Esad 2000 yılında önce Baas Partisi'nin başına geçerek ardından 2000 yılında yapılan seçimlerle Suriye Devlet Başkanlığı görevine geliyor, görevi devralıyor. Böylelikle de Esad ailesinin 52 yıllık iktidarı aslında ortada görünen bir gerçeklik. Ve bundan sonra efendim özellikle Beşar Esad'ın iktidara gelmesi ve 2000 yıl sonrası Suriye'de yaşanan süreci haftaya bırakalım. Bunu haftaya konuşalım. Buraya kadar olan süreç bizim için önemliydi. Bundan sonrasını devamında konuşalım efendim. Bizimle kalın, bizi izlemeye devam edin. Çok şey kaçırırsınız. Sizleri seviyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Esen kalın efendim.